yasaya aykırı bir şekilde kovuldum. Koç Üniversitesi bana tam doğru zamanda çok da aslında duymak istediğim bir teklifi yaptı. Aslında ben Koç Üniversitesi'ne geldiğimde karşılıklı söz vermiş oldum. Ben sözümü tuttuğumu düşünüyorum. Sözünü tutmayan taraf aslında Koç Üniversitesi oldu. Biz Koç grubu olarak artık sizinle çalışmama kararı aldık dedi. Şimdi bu Türkiye'de ilk defa benim başıma gelmiş bir şey değil. Akıllarınca da oradan ben canım istediğinde bunun maaşını, tazminatını veririm, gönderirim diye bakıyorlar ama bunu yapamazlar. İnternete Profesör Doktor Mert Erkan yazdığınızda haberlerde sizin Koç Üniversitesi'nden ayrıldığınız haberleri çıkıyor. Bu doğru mu? Ya ayrıldığım doğru da ben kendi isteğimle ayrılmış falan değilim. Oradan yasaya aykırı bir şekilde kovuldum. O yüzden ayrılmış oldum. Peki neden? Koç Üniversitesi kurulduğunda ben 2013 yılında dekan, kurucu tıp fakültesi dekanı Şevket Roğacan'ın daveti üzerine ben Almanya'da çalıştığım Münih Teknik Üniversitesi'nde pankreas cerrahi bölüm başkanıyken ama zaten ülkeme de dönme isteğim vardı 12 yıldan sonra. Beni Türkiye'ye davet etti ve beni davet ettiğinde bir özel hastane olarak davet etmedi. Bir üniversite, standart bir üniversite olarak da davet etmedi. Bana ağırlıklı olarak beni ikna eden, vurgu yapılan özelliği araştırma odaklı bir tıp fakültesi olacağıydı. Benim de Almanya'da zaten 12 yıl boyunca önce Heidelberg Üniversitesi'nde yaptığım moleküler biyoloji doktoram, üzerine 8 yıl kadar da Münih Teknik Üniversitesi'nde yaptığım cerrahi ile beraber gelmiş olduğum noktada zaten kendi rüştümü diyeyim, akademik camiada ve cerrahi camiada ispatladığım bir noktada artık hedef olarak kendime seçtiğim şey, Türkiye'ye dönüp bunu Türkiye'de aslında kurmak, bir örnek olmaktı. Dolayısıyla Koç Üniversitesi bana tam doğru zamanda çok da aslında duymak istediğim bir teklifi yaptı. Onun üzerine ben geldim Hem ve hekimliğini yap hem de araştırmanı yap evet, dediler. yani aslında bunun tam doğru ismi translasyonel tıp. Bunu yapanlara da zaten klinisyen bilim insanı deniyor. Yani sizin kafanızdaki klinik soruları temel bilim imkânlarına da sahipseniz onları kullanarak cevaplayabileceğiniz daha geniş spektrumlu bir translasyonel, tercüme edilen diyeyim, hani bir tarafın bilgisinin öbürüne uyarlandığı bir arayüz oluşturuyorsunuz. Bu dünyada az sayıda kişinin yapabildiği bir şey. Bunun için hem tıp okumuş hem de bir temel bilim konusunda ya da genetikte vs.de doktora yapmış olmanız lazım. Bunu da sadece CV'nizde iyi dursun diye değil de samimi olarak yaptıysanız gerçekten bir temel bilimcinin tek başına yapabileceği ya da bir klinisyenin tek başına yapabileceğinden çok daha güzel sorular sorup bunları çok daha doğru şekilde cevaplayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben bunu Türkiye'de kurabilmek, böyle bir alternatifin olduğunu gösterebilmek için aslında geldim. Peki sonra ne oldu? Sonrasında aslında ilk başlarda çok büyük bir emekle laboratuvarların kuruluşu, bir hastanenin sıfırdan kuruluşu aşamasında ben de eee, elimi değil gövdemi taşın altına koymuş olarak her aşamasında Eee, doktor olarak, araştırmacı olarak, eğitici olarak, ama aynı zamanda, işte, komisyonlarda vesaire görev alarak üniversiteyi iyileştirmeye çalıştım. Başta aslında ben Koç Üniversitesi'ne geldiğimde karşılıklı söz vermiş olduk. Koç Üniversitesi'nin bana bulunduğu taahhüt, Almanya'da, işte, Heidelberg Üniversitesi'nin, Münih Teknik Üniversitesi'nin standartlarında bir araştırma ortamı sağlayan ve benim cerrahiyi istediğim şekilde karaciğer, pankreas, safra yolu üzerinde yapmaya devam edebileceğim 2 platform sunacaklarını bana taahhüt ettiler ve benim Almanya'da yaptığım araştırma kalitesini ve çıktı sayısını bozmadan Türkiye'de bunu sürdürmemi istediler. Yani bizim aslında anlaştığımız çıkış noktası buydu. Ben 6,5 yıl, neredeyse 7 yıl kadar Koç Üniversitesi'nde çalıştım ve bu süre boyunca rakamlar çok ortada. Yaptığım ameliyat sayıları son 2020 yılında 200'ün üzerine çıkmış durumdaydı ki bunların yaklaşık %70'i karaciğer, pankreas tümör ameliyatlarıdır. Bunların en kısası 6 saat civarında sürer. Uzunları 12 saati, 14 saati bulur. Bunlardan, hani, bu sayıda yapmak için tam zamanlı zaten çalışıyor olmanız lazım. Koç Üniversitesi'nde ben içlerinde bizim sadece tıp değil, bilim camiasında en prestijli dergilerimiz olan, işte, Nature Medicine'da
Bir de değil, birkaç tane. İşte cerrahinin en, üst seviye dergisi olan Annals of Surgery'de birkaç tane. Gastroenteroloji gibi sindirim sistemini ilgilendiren dergilerde çok sayıda zaten yazım vardı. 42 kadar yazı çıktı. Yılda ortalama 6-7 yazı ediyor bu. Bunlar şu ana kadar birkaç bin atıf almış durumda. Üniversite ortalamasının da kat kat üzerinde rakamlar bunlar. Ben sözümü tuttuğumu düşünüyorum. Sözünü tutmayan taraf aslında Koç Üniversitesi oldu. Çünkü yol boyunca, aslında ellerindeki değerli varlığın anlamını idrak edemediler ve kurucu olan kadroları da dinlemeyerek, hatta onları dışlayarak çok da kaba bir şekilde kendilerine yeni, çok ucuz, hedefler koydular. Ticari olarak bu kurumda bir özel hastane olarak para kazanmaya çalıştılar. Bu, yani şöyle söyleyeyim, bir Ferrari'niz var. Ben buna, arkasına römork takayım, pazarda domates satayım kadar vizyonsuz bir, aslında, hatanın kurbanı oldular. Size ticari bir zorlamada mı bulundular? Tabii ki o oldu ama esas kayıp bir üniversitenin para kazanması yanlış bir şey değildir ama üniversite para kazanmayı hasta bakarak özel hastane gibi yapmaz, araştırma yapar. Bunların işte faz 1, faz 2, faz 3 araştırmalarını yaparken endüstriden çok ciddi miktarda para üretebilir. Prestij kazanabilir. Ama hani ben 2 değil 5 hasta bak diye araştırma yapan hekimini ticarileştirmenin çok yanlış olduğunu en başta teklif edildiğinde zaten, görüp reddettiğim için ilk başta ilk, eksimi diyeyim herhâlde aldım. Evet, ticarileştirildik. Şöyle oldu, işte hastanenin, bir aslında anestezi uzmanı sonuçta ne bir akademik geçmişi var, ne bir ispat edilmiş akademik başarısı var, ne bir, hani, yöneticilik konusunda ispat edilmiş başarısı var. Bir, sonuçta özel, ilişki yüzünden, hastane tıbbi, müdürü olmuş Erhan Bulutçu bir gün bir, fikirle geldi. Bundan sonra dedi, işte, biz bordrolu olarak, üniversitede akademisyen olarak, öğretim üyesi olarak, YÖK tarafından atanmış olarak çalışıyorduk. Bundan sonra dedi, siz, üniversitede araştırma ve dersi bu statünüzde verirsiniz ama yapacağınız araştırmaların dışındaki doktorluk hizmetlerinizi bir şirket kurarak, makbuz keserek ücret karşılığı yapacaksınız. Bunu niye yaptırıyorsunuz diye sorduğumuzda daha iyi bakın siz de para kazanacaksınız dedi. Ama şunu göremeyecek kadar üniversiteden kopuk olduğu için de eleştiriyi de doğru yerinden anlayamadı. Bir, araştırma yapma artı ameliyat yapma yeteneği olan insanı siz araştırma için maaşını veriyorsunuz. Ama derseniz ki ben sana yaptığın ameliyat gördüğün hasta kadar daha çok para vereceğim. Araştırma için ayırdığınız zamanı otomatikman siz para kazanma dürtüsüyle hareket ediyorsanız kliniğe ayırırsınız. Dolayısıyla aslında araştırmayı öldürmenin birebir bir formülüyle geliyor. Bunu söylediğinizde de ne var sen gene araştırmanı yap arada da paranı da kazan. Kötü mü? Buradan da Amerikan hastanesine bir geçiş olur sizler için gibi bir fikirle geldi. Üstüne üstlük bunu bütün üniversitedeki öğretim üyelerine eş bir hak olarak da vermiyorlar. İşte hastası çok olan, bir şekilde ticari onların gözünde değeri olan insanlara bir lütufmuş gibi, bir ulufe dağıtır gibi veriyorlar ve bunun, getirisi aslında bu bir sanki havuç asılmış gibi, işte sizi daha çok çalıştırarak sizin üzerinizden sistemin daha çok para kazanması. Yani bu dediğim gibi bir vizyonsuzluğun ötesinde bir kayıp. Çünkü zarar verdiği şey aslında çok kıymetli ve hiçbir zaman ait olmadığı, anlayamadığı bir akademi, bir üniversite ve bir araştırma kurumunu, çökertmek. Dolayısıyla bu yönüyle bence çok yanlıştı. Yani size normal araştırmanı yap ama ameliyat ettiğin hasta başına da ek ücret al mı dediler? Araştırma yapma zorunluluğu yok ki. Ben yapmasam da bana niye yapmıyorsun diyebileceği hiçbir şey yok. Diyor ki siz ameliyat ettiğiniz, poliklinikte gördüğünüz hasta kadar para alırsınız. Dolayısıyla, hani, araştırma yap, yapma vesaire bu teklifin içinde yok. Bunu yaparken de orada da aslında bence çok büyük bir, nasıl diyeyim, akademi dışı motif var, etik dışı bir davranış var. Bildiğiniz aslında eskiden
rahmetli, bir avukat büyüğümün söylediği bir şey vardı. "Bizim eskiden aleni ahlaksızlık dediğimiz şeylere şimdi ticari zekâ diyorlar." dedi. Tam birebir onun örneği. Emm, Peki sonra hı ne oldu? Size bunu yaptırabilmek için siz YÖK tarafından atanmış bir öğretim üyesiyken bir iş sözleşmesi hazırlıyorlar, imzalatıyorlar. Siz de, hani, bu konularda daha evvelden kafa yormamış ve acemi bir insansanız, Koç diye bir kurumdan gelen bir sözleşmeyi ciddiye alıp güvenerek imzalıyorsunuz. Orada size o sözleşmeyi imzalattığı anda aslında kendi gözünde sizi işçisi statüsüne sokuyor ve ondan sonra da işte benim gibi onların amaçlarına uymadığınızı düşündüğü bir noktada, aslında kendi sözünü tutmadığı noktada, kendine uygun bulmadığı yerde size "Tamam, ben senin tazminatını veririm, yarın gelme." diyebilecek cüreti gösteriyor. Bunun, hani, ahlaksızlığı, etik dışılığı vesaire bir yana kanunsuzluğu en büyük engel böyle bir şeyin yapılmasında. Size de böyle mi yaptılar? Aynen böyle yapıldı. Bir gün, benim geceliğin İstanbul'a 2020 yılında hatırlayayım diye de, tarihini şey yaptılar. Çocuğumun birinci yaş gününde eve gidip aslında çocuğu, işte, bir şekilde çocukla birlikte vakit geçireceğime, yaklaşık 12-13 saat süren bir, ameliyat yapmıştım. Çok ileri bir pankreas tümörü, işte, karaciğere giden atar damarı vs.'yi de değiştirdik. Sadece toplar damarı değil, seyrek yapılan işlerdir bunlar. Çok da iyi geçti ve ben akşam 11'de çıkabildim. Eve giderken de, işte, kar yağıyordu. Yolda giderken de o, hani, karın böyle bir cama doğru bir hareketi vardır. Başka da kimse yok zaten o saatte trafikte, karlı yolda. İçim çok karışık hislerle doluydu. Bir yanım hem o karın büyüsünden çok mutluluk duyuyordu o yolda o saatte gitmek. Öyle bir ameliyatı yaptığınızda inanılmaz içinizde bir öfori olur. Çok büyük bir mutluluk hissedersiniz. Çok iyi bitmiş bir ameliyat. Çok zor bir şeyi başarmışsınız ama bir yanım da, hani, çocuğumun yanında olmadığım için, buruktu. Ertesi sabah dolayısıyla, hani, işe gittiğimde böyle oturup da e-mail'lerime falan bakacak vaktim olmadı geç gittiğim için. Bir sekreter hanım beni arayıp dedi ki, "Ya, işte, dekan, müdür, işte, anabilim dalı başkanı vs.'yle toplantınız var. İşte, 9'da şu salonda olun." Ben de herhâlde yılbaşı, işte, ocak ayı, o yılki, işte, harcamalarınız, işte, akademik beklentileriniz vs. öyle bir konuşma olacak sandım. Kapıdan içeri, işte, bir, ona ayrı anlatmam gerekir. Tamamen teamüllere aykırı, ve hak etmediği hâlde, bir dekanlık seçimi iptal edilerek, arama komisyonuna atanmış bir dekan Şükrü Dilege, girdi. Hastane müdürü Erhan Bulutçu ile birlikte dekan yardımcıları böyle başları öne eğik, anabilim dalı başı öne eğik. "Kısa bir görüşme yapacağız. Biz Koç grubu olarak artık, sizinle çalışmama kararı aldık." dedi. Şimdi o güne kadar bu yönde ne bir uyarı almışsınız, ne hakkınızda bir soruşturma yapılmış, ne bir başarısızlığınız var. Koç Üniversitesi'nin kurucularının çok da doğru olarak kurduğu da bir geleneği vardı. Her yıl bir dekanla, bir performans toplantısı yapardınız. Burada sizin kaç ameliyat yaptığınız değil, kaç yayın yaptığınız, işte kurul görevleriniz vs. konuşulurdu. Ben bunların tümünde, sonuncusu bu beni kovdukları günden 2 ay evvel yapılan, toplantıların tümünden üniversitenin içindeki en başarılı öğretim üyelerine verilen, işte, A seviyesinde bir değerlendirme alarak çıktım. Yani benim hakkımda olumsuz hiçbir şey olmadığı gibi en başarılısınız dedikleri bir çizgide, hiç beklemediğimiz bir şey ve bu bir, hani, ben bir uyarı değil, ciddi ciddi siz beni kovduğunuzu mu düşünüyorsunuz dediğimizde evet dediler. Büyük bir pişkinlik içinde ve, işte, aslında trajikomik olan şu ki içlerinde akademiyle hiçbir alakası olmadığı için hastane müdürü, işte, dediğim gibi düz uzman, dekan olan adam liyakatsiz bir seçimle atanmış bir dekan size kalkıp tabi olduğunuz YÖK Kanunu 2547 dururken iş sözleşmesi imzalattıkları için 4857 İş Kanunu üzerinden işlem yapabileceğini sanabilecek kadar akademinin dışındalar. Şimdi bu Türkiye'de ilk defa benim başıma gelmiş bir şey değil. Bunun maalesef çok fazla üzücü örneği var. Koç'ta da var. Koç'un dışındaki üniversitelerde de var. Yani akademisyenleri aslında işçi gözüyle görüyorlar. Tabii, yani bunu kasıtlı yaratacak da bir sözleşme imzalatıyorlar. Akıllarınca da oradan ben canım istediğinde bunun maaşını, tazminatını veririm, gönderirim diye bakıyorlar ama bunu yapamazlar. Kanun çok net. 2547 sayılı YÖK Kanunu, akademisyenin ister devlet, ister vakıf üniversitesinde ne şekilde çalışacağını düzenleyen temel kanun. Siz bunun dışında bir iş sözleşmesi yaptığınızda kanun diyor ki, şartları, özlük haklarına dair işte işe alım, işten çıkartma vesaire benim tanımladıklarımın dışına çıkartamaz. Sen bir iş sözleşmesiyle seviyeyi benim seviyemin de altına indiremezsin. İyileştirmeler yapabilirsin. Maaşını ben 1 değil 5 vereceğim diyebilirsin.
Ama işe alım, işten çıkartma vesaire konularında yok, bir üst denetleyici kurum olarak kuralları zaten tanımlıyor. Bunun 53. maddesi de bu ceza hükümlerini içeriyor. Bir akademisyeni hangi şartlar altında işten çıkartabileceğiniz orada tanımlı. Bir soruşturma, işte daha evvel verilmiş ceza vesaire varsa hangi maddeye göre işlem yapacağınızı bildiriyorsunuz. Ona göre bir savunma alıyorsunuz. Burada yeterli bir cevap alamadıysanız da gerekli işlemi yapabiliyorsunuz. Ama bana uygulanan bu şekilde kesinlikle yapılmadı. Keyfi bir şekilde biz artık sizinle çalışmak istemiyoruz, tazminatınızı da vereceğiz dediğinde 4857 sayılı kanunun işçiye yaptığı statüde sizi kovabileceğini sanıyorlar. Ama bu konuda Danıştay'ın da emsal kararları var. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı da var. İki kanun çeliştiğinde ben özlük haklarında yok kanunu dinlerim diyor. Hani bunu dahi bilmiyor diyemeyeceğim. Hukuk fakültesi var Koç Üniversitesi bünyesinde ama kanunu ciddiye almayacak cüret içindeler maalesef. Sonra siz dava mı açtınız? Tabii. Dava sürecinde ne oldu? Davada böyle bir şeyde ben idare mahkemesine başvurdum. Ben bir defa işçilik statüsünü bana yakıştırdıkları kabul etmedim. Kanun da zaten bunu doğru buluyor ki idare mahkemesi baktı. Yoksa beni hani biz bu konuda yetkisiz gidin iş mahkemesine başvurun demediler. Dolayısıyla o gün zaten ben aslında nereye varacağını biliyordum. Çünkü hiçbir şekilde kanuna uymadıkları gibi hani ahlaka ve akademik etiğe de uymadılar. Bana yapılmış doğru düzgün net bir suçlama hiçbir şekilde, hiçbir aşamada yapılmadı. İftira seviyesinde şöyle suçlamalar mesela yapıldı. Resmi tatil ve bayram günlerinde acil olmayan ameliyatlar yaparak cerrahi ekibi yormak diye bir acayip şey isnat etmişler. Şimdi hangi gün yaptım, hangi ameliyatı yaptım, kim yoruldu bu bilgiler yok. Ama bunları siz tabii savunma için önüme koyduğunuzda ben neye karşı kendimi savunacağımı dahi bilemediğim bir grilikte bırakıyorlar. Ondan sonra da bir uyduruk komisyonla 2 ay yerine normal süre 2 ay, bir de 1 ay ek süre alarak bir soruşturma yapıyorlar. Ama işin esas komik tarafı, beni işten kovduklarını söyledikleri gün ben daha dava açmadan evvel üniversitenin rektörü olan Umran İnan'ı aradım. Ve dedim ki, rektör bey böyle böyle bir acayip durum söz konusu. Siz bu konudan haberdar mısınız? Çünkü beni işe alan mütevelli heyeti anca beni yasal olarak işten çıkartabilir. Bir dekanın tasarrufuyla, rektörün tasarrufuyla bile bu işlem yapılamaz. Aa dedi sizi işten çıkar. Evet bana dekan bey söylemişti falan. Mert Bey çok üzüldüm. Babamın da doktorsunuz. Dünya ahiret kardeşimsiniz. Bunları söyledi rektör bey. Ama ben işte dekan beyin bu kararına karışamam. Ben dedim bakın dünya ahiret kardeşimsiniz diyorsunuz. Güzel ama yarın öbür gün mahkemede kardeşiniz olarak sizi dava ettiğimde muhatabım siz olacaksınız. Hani ben sizi yetkilerinizi kullanmak üzere göreve davet ediyorum dedim. Size soruşturma açmadılar mı dedi. Açmadılar dedim. Tamam o zaman hemen söyleriz yarın soruşturma açılır diye bir hani dalga geçercesine cevap verdi. Bunu yapan Umran Bey Amerika'dan Koç Üniversitesi'ni ileriye götürsün diye seçilmiş, getirilmiş davet üzerine bir insan ama orada 36 yılda öğrendiğini burada 36 saatte bence unutmuş. Böyle bir şeyi söyleme Amerika'da hayal dahi edemeyeceği bir cüret. Ve ertesi günü beni kovduklarını beyan ettikleri günden bir gün sonra hakkımda soruşturma açıldı. Tebligatı geldi. Ve bu soruşturma düşünün hani beni rektörün sorgulamadan kovmaya ikna olabileceği kadar önden belli ki bilgi sahibiler. Nedense 2 ay süre yetmedi. 3. ayda araştırdılar ve soruşturmanın sonunda 2547'ye göre bana vere vere kınama cezası verdiler. Ondan sonrasında da kanunsuzluklarına devam edip işte 2547'den size kınama verildi ama iş kanunu gereği de işte çalışma huzuru bozulmuştur diye işçilik haklarınız ödenerek kullanılan yazılı ifade bu. İşinize son verilmiştir dediler. Ben bunun üzerine dediğim gibi idare mahkemesinde dava açtıktan sonra idare mahkemesi kabaca 1 yıl 13 ay falan o civar bir şey sürdü. Beni göreve iade etti. Şimdi normalde benim talep dahi etmeme gerek yok. Bütün haklarıyla beraber bıraktığınız noktadan sizi göreve iade ettiğinde kurum sizi çalıştırmak zorunda. Bunu yapmadılar. Beni göreve davet etmediler. Ben talep ettim. İstinaf mahkemesine başvurmuşlar. Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açıyoruz diyorlar ama beni hani göreve iade edip dava süreci değil, göreve iade etmiyorlar. Yani kanuna direniyorlar, mahkeme kararını uygulamıyorlar. Peki dedim. Bunun için bir tazminat davası açıp beklemeye başladım. İdare Mahkemesi daha hızlı karar verdi.
3-4 ay kadar sürdü. 1. derece mahkeme doğru karar vermiştir, görevi iade edin dedi. Buna da uymadılar. Ben de bunun üzerine üniversiteyi YÖK'e şikâyet ettim. Bir yandan üniversite YÖK soruşturması, altında değerlendirilmeye, başlandı. Ben işime gidememiş oldum. Onlar da Danıştay'a başvurdular. Danıştay davası da yaklaşık 1,5 yıl kadar sürdü. YÖK de o sırada muhtemelen Danıştay kararıyla paraya bir şey, işlem sürdürdü ya da onların kararını bekledi bilemiyorum ama aynı zamanda önce Danıştay olacak şekilde, temyiz hakkı olmaksızın beni göreve iade etti. Tüm kaybedilmiş haklarını da tazmin etmeniz gerekiyor diyerek. Bu kararı da uygulamalıdır ve ben talep de ettim. Beni bakın, hani, Danıştay kararı da var, artık temiz hakkınız da yok, gidecek, kaçacak bir yeriniz de yok. İade edin, ben işime geri dönmek istiyorum dediler. Bunu yapmadılar. Ben de bunun üzerine zaten hepsini her aşamada tekrar ek davalar açtım ama YÖK'ten, bana aleni olarak mobbing yapılıyor diye bir şikâyette bulunmaktayım ben. Bir, sonuç geldi bu arada. YÖK, burada, hani, onların açısından bir mobbing yoktur, ama, eee, yargı kararlarına direnmek çok ciddi bir suçtur diyerek, üniversitenin mütevelli heyetini resen Cumhuriyet Savcılığına şikâyet etti. Çünkü 3 kez yargı kararına Evet. uymamış oldular. Yani beni görevime iade edip bir üst mahkemeye başvurmak yerine mahkemenin kararını uygulamayarak bir üst mahkemeye sapma yoluna cüret ettiler. Ve ben bunu, bu arada Ümran Hanım'ın işte 3. dönemi de dolmuş, ayrılmıştı. Yeni gelen rektör Metin Sitti'ye de yazdım. Dedim ki bakın, hani, mahkeme kararları burada. Yargı kararları beni göreve iade ediyor. Yok kararı bu. Beni göreve iade edin. Sizden evvelki rektörün hatasına ortak olmayın diye aslında dostça bir şekilde kendisine, yapması zaten gerekeni hatırlattım. Bana, yani, artık ne diyeyim, hani, ilgisizliği mi diyeyim, bilgisizliği mi diyeyim, birilerinin onu yönlendirmesini, bir şekilde tartamama, zaafı mı diyeyim, hukuk, işte, müşavirliğinin önerisiyle bana yazılı olarak şu cevabı verdi rektör Metin Sitti. Evet, biz sizi kanuna uymayacak bir şekilde, mütevelli heyetinin de onayı olmadan görevden uzaklaştırmışız, atmışız. Ama burada, mahkeme kararı burada, esastan değil, usulden bizim yanlış olduğumuzu söylemektedir. Dolayısıyla bir hak kaybınız yoktur. Tazminat ödemeyeceğiz, siz de görevinizi iade etmiyoruz diye akla zarar, yani böyle birinin aklıyla dalga geçer gibi bir yazılı cevap verdi. Ben bunu da delil olarak YÖK'e ilettim. Eee, Yani bu artık, yani, kibar kalmaya çalışarak seçeceğim kelimeler içinde izah edemeyeceğim bir akıl tutulması diyeyim, bilgisizlik diyeyim, kanun tanımama diyeyim ama bu tabii çok ciddi bir, etik ihlali, genel ahlaka da uymuyor. Birine iftira atarak, bir akademisyeni kendini savunma zorunluluğunda bırakmak, yani siz öyle bir suçlamayla ahlaksızlık diye bir suçlama isnat ediliyor ki soruşturmanın hiçbir yerinde böyle bir zaten ifade dahi yok. Peki hocam, siz şimdi bu durumda defalarca dava etmiş, davayı kazanmış ancak göreve iade edilmemiş, birisiniz ve Türkiye'nin aslında, üst üste etkili bilim insanları listesinde adınız yayımlanmış ve Türkiye'nin gerçekten gurur kaynağı olan, hani, yurt dışında çalışan hekimlerin arasında bir Türk isim olarak öne çıkan, önemli cerrahlardan, bilim insanlarından birisiniz. Bunun uluslararası alanda yansıması nasıl olur? Örnek veriyorum, sizin gibi yurt dışında çalışmış ancak Türkiye'ye gelme hayalleri kuran, hani yurt dışındaki o uzmanlığını ülkesinde de kullanmak isteyen diğer bilim insanlarına ya da klinisyen bilim insanlarına kötü bir örnek mi oluyor bu? Tabii ki. Şimdi bakın ben, ilk söylemek istediğim şey şu: Koç Üniversitesi sonuçta bir, vakıf tarafından kurulmuş bir üniversite. Kuruluş amaçları her neyse bunlar değişebilir. Bana, bütün bunların hiçbirine gerek yoktu aslında. Deselerdi ki bakın biz akademik bir kurum olmaktan vazgeçtik. Biz bundan sonra sadece para kazanmaya odaklı bildiğiniz, bir özel hastane mentalitesinde ama adı üniversite olan bir göstermelik kurumuz deselerdi ki şu an
pratikte oldukları de facto durum bu. Ben zaten o kurumda çalışmak istemezdim. Yani dolayısıyla beni kovmalarına falan gerek yoktu. Biz değiştik, biz artık akademiyle ilgilenmiyoruz, araştırma falan yapmayacağız, biz sadece para kazanmak istiyoruz diye dürüst olarak gelselerdi ben zaten o kurumda çalışmazdım. Şu anda bu kadar davayı bu kadar takip etmemin sebebi halı serseler o kuruma geri dönmek gibi bir niyetim yok. Yani bu kadar seviyesini kaybetmiş bir yerde aklı olan hiçbir akademisyen zaten doğru düzgün bence çalışmaz. Alternatifsizlik maalesef Türkiye'de insanları buna mecbur bırakıyor. Bir hani akademik çeşitlilik olsa Koç Üniversitesi Türkiye'de bulunduğu yerde olmazdı. Alternatifi olmamasının lüksü içinde hak etmedikleri akademisyenleri çalıştırıyorlar. Bu bir defa saptanması gereken ilk şey bu. İkincisi, alenen olmadıklarını aslında satıyorlar. Bakın, işte 10 Kasım'larda çok böyle hepimizi duygulandıran güzel videolar çekiliyor. İşte Atatürkçülük vesaire. Koç Üniversitesi'nin gerçekten inandığı değerlerse bunlar, bir akademisyeni kanuna aykırı bir şekilde, etiğe aykırı bir şekilde, ahlaka aykırı bir şekilde işten çıkartmayı bir defa düşünmemeleri lazım. Üstelik yurt dışından kendi davet Tabii ki. Kendiniz davet ediyorsunuz. Ben orada bir kariyerimi bırakıp hem de başarılı olduğum bir kariyeri bırakıp Türkiye'ye geliyorum ve bana söylenilen ilk kurucu kadroların dürüstlüğüne inandığım bir akademik hayal için ve ben bunun için bütün gücümle çalışıyorum ve ben sözümü tuttum. Sözümü tutmayan Koç Üniversitesi oldu. Bu gerçekten yanlış bir şey ve yapılmaması gereken bir şey. Bunun ne Atatürkçülükle ne ahlakla, etikle izah edilebilecek bir şey yok. Dolayısıyla bir tarafta bunu uygulayıp öbür tarafta biz Atatürkçülüğü koruyoruz vesaire yalanlarını kimse söylememesi lazım. Kağıt üstünde ya da reklam afişlerinde yapılan bir şey değil bu. Özüne inanmanız lazım. Ben kendimi Atatürkçü olarak tanımlıyorum ve benim bir akademisyen olarak, bir birey olarak anayasal haklarıma tecavüz ediliyor. Ben bunu her şekilde direneceğim bir. 2. Akademisyenlik tanımı belli bir ölçüde muğlak bir şey. Ama akademisyenin asli görevi üniversiteyi ve akademiyi korumak. Ben buna samimi olarak inanıyorum. Bu götürün Orta Çağ'da Engizisyon'un Galile'ye sen işte öyle değil böyle konuşacaksın demesiyle aslında aynı çizgide bir hareket. Her zaman sermaye maalesef şu an bakın Amerika eskiden bizim örnek aldığımız bir yerde ama orada da parayı veren benim istediğim şekilde konuşacaksın. Politik bir fikrin olamaz. Benim istemediğimi söylüyorsan işine son veririm diyen bir mentalite. Üniversiteyi Orta Çağ'da Engizisyon nasıl tehdit ediyorsa günümüzde de akademiyi gene tehdit ediyor. Buna karşı akademisyenler olarak bizim mücadele etmemiz lazım. Gücümüz yeter yetmez o apayrı bir şey ama mücadele etme cesaretini göstermemiz lazım. Ve bunu yaparken de aslında onların, idrak edemediği platformları kullanmamız lazım. Şu an üniversitelerin, işte Times Higher Education gibi değerlendirmeleri yapan kurumların, işte Chronicles of Higher Education gibi yerlerine ben bunu yazı olarak da yazacağım. Dolayısıyla bunu okuyan insanların benim düştüğüm hataya düşüp bu yalanlara kanıp burası gerçekten akademik bir ortam diye gelmemesi için doğru yüzlerini gösterecek her türlü adımı ben atacağım. Öğrenciler de bilsin. Annesi, babası evini, arabasını satıp borca girip Koç Üniversitesi'nde ben öğrencimi okutayım diye insanları oraya yollamaya çalışıyor. Okuttukları üniversitenin öğretim üyesine bakışı bu, işçi. Bu mu gerçekten istedikleri emin değilim.